Kullanılan her damar o kemoterapi bittiğinde tıkanıp iptal olduğu için bir müddet sonra kan alınacak ve ilaç verilebilecek bir damar yolu bulamamaya başlıyorsunuz. Ve hani o iğnenin batması, işte kan alınması hastaya gerçekten bir travmaya dönüşüyor. Küçük yaklaşık bir 3 santimlik bir kesi yapıyorsunuz. Oradan işte göğüs kasının üzerine kadar bir cepcik oluşturuyorsunuz. Kateterin haznesi oraya saklanıyor. Sonra köprücük kemiği altından geçen toplar damara o kateterini yerleştirmeniz gerekiyor. Hocam kanser sürecinde kemoterapi alırken hastalar sürekli damar yolları ile ilgili sıkıntı yaşarlar. Bunun bir çözümü var mı? Var. Şimdi kullandığınız protokole göre eğer damar toksisitesi yaratacağını öngördüğünüz bir protokol kullanacaksanız, ki bizim pankreas kanserinde en sık şu an rutin kullandığımız üçlü bir kemoterapi kombinasyonundan oluşan FOLFIRINOX denen protokolde eğer siz el sırtındaki damarları mesela kullanmaya başlarsanız bir müddet sonra hastaya aslında hastalığından daha büyük bir eziyete dönüşmeye başlıyor. Kullanılan her damar o kemoterapi bittiğinde tıkanıp iptal olduğu için bir müddet sonra kan alınacak ve ilaç verilebilecek bir damar yolu bulamamaya başlıyorsunuz. Ve hani o iğnenin batması, işte kan alınması hastaya gerçekten bir travmaya dönüşüyor. Bunu engelleyebilmek için port kateteri denen bir sistem kullanıyorsunuz. Bu, şöyle anlatayım size. Bir küçük hazne düşünün. Arka yüzünün metal olduğunu, ön yüzünün bir silikon balon gibi olduğunu düşünün. Bunun bir tarafından o haznenin içini dışarıya bir kateter olarak uzatıyorsunuz. Bu kateterin boyu siz ayarlayabiliyorsunuz ama cildin altına genelde şu omuzla göğüs kası arasında bir yere saklarsınız. Cildin altına gömdüğünüz bu haznenin o uzun silikon kateterini damarın içinden geçirerek kalbin ön odacığına kadar getirip ucunu orada bırakırsınız. Yaklaşık bu vena cava superior dediğimiz kalbe giren toplar damarın içi kalbe geçiş sırasındaki damarın çapı 3-3,5 santim gibidir. Dolayısıyla oradan akan kanın debisi elde akan bir kanın debisine göre çok daha yüksek olduğu için ilaç hızla sulanır, dilüye olur ve çeperde toksit oluşturacak bir konsantrasyona ulaşmadığı için de damar cidarına zarar vermez. Bu hem kan almak için kullanılır hem ilaçları vermek için kullanılır ama aynı zamanda mesela hastanın ihtiyacı olduğunda beslenme için de kullanabilirsiniz. Bunun genelde onkoloji hemşireleri tarafından bakımı yapılır. Kullanılmadığı zaman içi heparin dediğimiz bir kan pıhtılaşmasını engelleyen solüsyonla yıkanarak temiz tutulur. 3 ayda bir de hani kullanmıyorsanız da buna öyle bir bakım yapmak gerekir ama kemoterapi sürecini hasta için çok konforlu hale getirir bu. Peki bu her kanser hastasında kullanılabilir mi? Yani genelde gerekmeyince de takmıyorsunuz. Çünkü cerrahi bir işlem ya da girişimsel radyoloji tarafından takılıyor. Lokal anesteziyle de takabilirsiniz. Ben genelde hastaya daha konforlu olduğu için bir sedasyon altında ameliyathanede takmayı öneriyorum ama hani yıllarca Almanya'da bunu lokal anesteziyle genel ameliyathanede ama hastayla sohbet ederek de takabilirsiniz. Küçük yaklaşık bir 3 santimlik bir kesi yapıyorsunuz. Oradan işte göğüs kasının üzerine kadar bir cepcik oluşturuyorsunuz. Kateterin haznesi oraya saklanıyor. Sonra bunun işte köprücük kemiği altından geçen toplar damara o kateterini yerleştirmeniz gerekiyor. Burası aslında ameliyatın riskli olan kısmı. Çünkü orada bir hemen yanından atardamar geçiyor. Hemen altında da akciğerin kupula denen en tepe kısmı bulunuyor. Dolayısıyla iğneyi bir tarafa fazla sokarsanız atardamara girersiniz. Bir tarafa fazla sokarsanız akciğeri delip hava kaçırmasına pnömotoraks dediğimiz bir tabloya sebep olursunuz. Orada direkt toplar damara girmenin en güvenli yolu bizim radyolog arkadaşlarımızdan aslında ders aldığımız, öğrendiğimiz bir şey. Cerrahi olarak yaptığınızda bir toplar damarın üzerinden yollamaya çalışıyorsunuz ama her zaman bulamayabilirsiniz. Bazen çapı uymaz. En güvenlisi ultrason kullanmayı biliyorsanız ultrasonun görüntüsü altında o toplar damarı görüp onun içine girip bir tel yolluyorsunuz. O telin üzerinden de bu kıtları yolluyorsunuz. Bunu yapmıyorsanız düşük de olsa %1 de olsa %2 de olsa bu komplikasyonlar açık bir işlemdir ama ultrason da çok çok daha güvenli oluyor. Ben bilmiyorum, hani hatırlamıyorum ultrasonsuz hiç yaptım mı ama işte Almanya'daki yıllarımdan beri son 15 yıldır diyeyim rutin ben hani Whipple ameliyatı da yapsam, karaciğer ameliyatı da yapsam, port da taksam ultrason benim olmazsa olmazım. Peki bu hocam
vena cava'nın üzerine takılıyor dediniz değil mi? İçine giriyorsunuz. İçine yani koltuk giriyorsunuz. altından gelen, köprücük kemiği altından giden venden vena cava superior'a kadar uzatıyorsunuz. Taktığınız gün bile aslında kemoterapi alabilecek kadar kullanıma hazır. 48 saat sonra hasta normal banyo yapabiliyor. Su değmesinin bir zararı olmuyor. Estetik bir şekilde diktiğiniz için zaten küçük bir kesi. Üzerindeki stripler bir hafta dursun istiyorsunuz ama hastanın yıkanmasına engel değil bu. Bir dikiş alınmıyor. Yani basit bir işlem görece. Ama dediğim gibi hani yanlış yaptığınızda da belli potansiyel riskleri var. Peki bir kez takıldıktan sonra ne kadar kullanım süresi oluyor? Yani iyi kullanırsanız aslında kemoterapi ve onkolojik takip süresi boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani ben genelde iyi giden hastalarda 5 yıllık takip süresi dolmadan çıkartmamayı öneririm. Yani ihtiyacınız olduğunda bir daha takayım diye düşünmemek ve böyle bir sorunla bir daha yüzleşmemek için 5 yıl dahi rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Sonra isterseniz çok basit bir işlemle yani 10 dakika içinde çıkartabiliyorsunuz. Denize girilebiliyor mu? Tabii. Taktıktan yaklaşık bir 10 gün sonra istediğiniz gibi havuza da denize de girebilirsiniz. Peki hocam o sürekli orada durduğu için rahatsızlık vermiyor mu kişiye? Yok. Cildin altında yani görmüyorsunuz bile. Yani hastanın bir müddet sonra hiç hissetmediği bir şey oluyor. Onu elinizle arayıp bulup tam ortasındaki o hazneye özel bir iğnesi var ona. Mutlaka onu da belirtmek lazım. Normal kullandığınız iğneler sokulmaz. Normal kullandığınız iğneler daha dik açılıdır. Ona giren daha dar açılı bir özel iğne vardır ki silikonu yırtmasın, genişleterek girsin. Port iğnesi dışında bir iğne kullanılmaz ama kullanmadığınız zamanlar hastanın hiç farkında bile olmadığı cilt altında duran bir şey.